Herkese merhabalar. Bir başka Kontrol F programında daha sizlerle birlikteyiz. Bugün dış politika ve sinema bağlantısını konuşacağız. Aslında özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra devletlerin tercih ettiği küreselleşmenin de etkisiyle önemli bir araç olarak görülen bir alan aslında bu. Yani devletler yumuşak güçlerinin bir parçası olarak sinema yoluyla propaganda yapmak, sinema yoluyla meşruiyet kazanmak, sinema yoluyla bazı hatalı dış politikalarını telafi etmek gibi birçok yola giderken aynı zamanda düşman olarak tanımladıkları devletlerin de ideolojileri hakkında karşıt filmler yapmakla yine bir uluslararası kamuoyu oluşturmaya çalışıyorlar. Tabii aslında bu sinema çok güçlü bir araç. Bu güçlü aracın da sadece kullanımı tabii devletler ve onların dış politikalarını desteklemek değil, aynı zamanda tarihsel olaylar yine sinema yoluyla aktarılır ve tarihte gerçekleşmiş olayları yeni nesillere aslında sinema yoluyla aktarmak en kuvvetli araçlardan bir tanesi. Bunun dışında eleştiri filmleri olabilir. Mesela Persepolis gibi İran devrimi ve sonrasında yaşananları anlatmak açısından yine görselliği ön plana çıkararak bir araç olarak sinemanın kullanıldığını söyleyebiliriz. Bir diğer konu sinemanın içeriğini ve konularını daha çok dönemler, zamanın ruhu ve dönemlerde yaşanan olayların belirlediğini de söylemek mümkün. Bunlara birkaç örnek verelim. Örneğin Soğuk Savaş'ın başlangıç dönemlerinde mesela Fail Safe diye bir sinema filmini örnek verebiliriz. Burada uluslararası ilişkiler teorilerinden realizmin baskın olduğu bir dönemde ve temel problemlerin nükleer savaş, nükleer silahlanma yarışının olduğu bir dönemde bu tehdidi içeren ve de liderler bazında bu problemi çözmeye, savaşı engellemeye çalışan bir film Failsafe, tam da bir zamanın ruhunu yansıtan filmlerden bir tanesi. 1980'lere geldiğimizde uluslararası sistemde neoliberalizmin baskınlığı, yani bireyselciliğin baskınlığını görüyoruz ve örnek olarak aslında Charlie Wilson's War, örnek olarak aslında Charlie Wilson's War'u verebiliriz. Yani burada evet yine dönemin bir konusu 1979 Sovyetler Birliği'nin Afganistan'ın işgali sonrası ABD'nin oraya destek verdiğini, yani Afganistan'ı korumaya çalıştığını içeren bir film ama bireysel kahramanlık filmi. Yani Charlie Wilson bir Amerikalı olarak bireysel becerileriyle Sovyetler Birliği'ne karşı bir başarı sağlıyor. Armageddon filmini yine örnek verebiliriz. ABD gücünü bir propaganda amacıyla uluslararası kamuoyuna sunmak için böyle yapılan filmlerden biri. Mesela orada da bir göktaşı dünyayı tehdit ediyor. Bir Amerikalı yine bireysel olarak o göktaşını engelleyerek dünyayı kurtarıyor gibi. Tabii gelelim Soğuk Savaş'ın bitimine. Sistem zaten orada artık devlet düzeyinden birey düzeyine indi. Yeni aktörler uluslararası sisteme eklendi, ulus devletin yanına. Ve aynı zamanda da sınır aşan bazı problemler ortaya çıktı. Gündeme geldi. Yani mesela iklim değişikliği gibi. Mesela biraz daha sonra tabii 2000'lerde uluslararası terörizm gibi, uluslararası göç gibi, işte su ile alakalı ya da gıda güvenliği ile alakalı filmler bunlara yönelmeye başladı. 2001 yılında aslında terör eylemi 9/11 terör eylemi Amerika'yı vurduktan sonra artık tabii Amerika bir uluslararası kamuoyu yaratmak amacıyla da ve gündem de bu olduğu için bu konuyla alakalı birçok film yapılmaya başlandı. Örneğin bu filmlerden mesela Dünya Ticaret Merkezi, Zero Dark Thirty ya da Yalan Üstüne,
Seni Seviyorum New York gibi birçok filmin bu noktada ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Sonra gündem 2008 krizi, ekonomik krizi oldu ve filmler de bunun üzerine olmaya başlandı. Mesajlar da bunun üzerine verilmeye başlandı. Gerek işte yine devletlerin mesajları, gerekse eleştirel filmler yapıldı. Büyük Açlık mesela bunlardan, pardon, Büyük Açık bunlardan bir tanesi. Oyunun Sonu yine, Too Big to Fail yine önemli filmlerden biri 2008 kriziyle alakalı. Geldik pandemi dönemine. Hemen pandeminin akabinde bakın mesajlar ne kadar güçlü veriliyor dedik. Die Suddenly diye bir film var. Aşı karşıtlığıyla alakalı. Yani aşı karşıtlığı düşüncenin bir işi görsel yolla kamuoyu yaratmak için yapılmış filmlerden bir tanesi. Yani sadece devletlerin değil, birçok manada güçlü bir mesaj yöntemi olduğunu, güçlü bir araç olduğunu söyleyebiliriz. Devletlere geldiğimiz zaman da dediğim gibi Soğuk Savaş dönemi, yani İkinci Dünya Savaşı sonrası artık devletler şunu fark etti. Daha önce işte ekonomi, siyaset, askeri güç, dış politikada çok önemliyken artık tabii ona hard power, sert güç diyoruz. Artık yumuşak gücünde etki alanı oluşturmanın da, meşruiyet yaratmanın, kamuoyu oluşturmanın da önemli olduğu bilinciyle beraber filmlerin de kullanılmaya başlandığını görüyoruz. İkinci Dünya Savaşı'nın hemen akabinde ABD Sovyetlerden önce Japonya'yı ve aslında Almanya'yı kendisine karşıt ya da düşman olarak ortaya koyduğu için Japonya karşıtı ya da Nazizm karşıtı filmleri ortaya koydu. Hatta o dönemde Sovyetler Birliği'ni, Bolşevik devrimini öven filmler yapıldığını da biliyoruz biz. Çünkü orada temel odak Almanya ve Japonya'ydı. Soğuk Savaş'la beraber Sovyetler Birliği ve ABD'nin iki kutbu oluşturduğu dönem itibariyle de artık kendi ideolojilerini öne çıkaran, karşıt ideoloji ise yerel filmler yapılmaya başlandı. Ve bir güç mücadelesi yaşandı sinema üzerinden de. Mesela Rocky'den bahsedebiliriz bu noktada. İşte bu bir Amerikan boksör, bir Sovyet boksörle şey yapıyor ve dövüşüyor ve sonunda mutlaka kazanıyor. İşte oradaki figürler, Amerikan bayrakları mutlaka bu gücün mutlaka kazanacağına yönelik bir film örneğin. Demek ki bu noktada bir diğer kategori olarak da şunu söyleyebiliriz. Bazen de dış politikadaki kötü bir durumu, kötü verdikleri bir sınavı telafi etmek için de bir meşruiyet kazandırmak için de bir etki mekanizması oluşturmak için de sinemayı kullanıyorlar. Örneğin yine ABD'den gidelim. Vietnam Savaşı'ndaki başarısızlığın ardından Tom Cruise'un Top Gun filmi aslında buna örnek olarak gösterilmektedir. Top Gun filminde işte Amerikan gücü, Amerikan Hava Kuvvetleri'nin gücü aslında bir kamuoyu oluşturmak, biraz da üstünü örtmek, Vietnam Savaşı'nın üstünü örtmek için yapılmış bir şey. Hatta orada Amerikan Hava Kuvvetleri'nin tesisleri ve uçaklarının kullanılması karşılığında senaryoya biraz müdahale edildiği de söyleniyor. Hatta işte Tom Cruise'un sevgilisi barda tanışıyorlar biliyorsunuz. Burada söylenen şey aslında normalde ikisinin de asker subay oldukları yönünde. Fakat buna müdahale ediliyor ve Amerikan ordusunun içerisinde böyle bir iki rütbelinin aşkı, bir imaj zedeleyici bir durum olur gerekçesiyle bir tanesini sivil, yani kadını sivil yapıyorlar ve böylece bir aşk yaşanıyor. Yani dolayısıyla işte gerek bazen başarısızlıkları örtmek, gerek bir imaj oluşturmak, gerek bazen işte 2001 sonrası aslında filmler gibi gerek bazen dış politikada meşruiyet kazanmak, bazen de
işte düşman olarak gördüğün devletlerin zayıflıklarını ortaya çıkartmak ya da zayıfmış gibi göstermek aslında bu etkileme mekanizmasının araçları olarak karşımıza çıkıyor. Gördüğümüz gibi özetle sinema çok ciddi ve çok böyle güçlü bir araç. Bunu devletler de bu noktada artık çok güçlü bir şekilde kullanıyorlar bunu. Ben bunu hem sizlere anlatmak istedim. Kendim de yüksek lisansla uluslararası politika ve sinema dersi veriyorum. Öğrencilerimizle bir dönem boyunca filmler üzerinden bunları tartışıyoruz. Sizlere de bunu sunmak istedim ki bir bakış açısı kazandırmak. Bu videodan sonra filmlere başka bir bakış açısıyla bakacağınızı düşünüyorum. Bir başka haftada bir başka konuyla tekrar sizlerle birlikte olmak üzere.